Hatırladığım kadarıyla ilkokul 3'e gittiğimde ben fark ettim resim yapabildiğimi. O zamana kadar herkes zaten yapabiliyor. Bu normal bir şey. Yazı yazmak gibi sanıyordum. Günün birinde bir çocuk resmimi görüp "Aa ne güzel" dedikten sonra merak edip sınıfı dolaştıktan sonra farkına vardım. Bu sevdiğimi uğraşın üzerine gittim ve lise bittikten sonra profesyonel olarak ilgilenmeye başladım okula girmemle beraber. Dayım 20 sene yakındır Amerika'da yaşıyor ve ailemde resim yapma geçmişi olan tek kişi oydu ve ben çocukken canlı gördüğüm ilk resimler onun resimleriydi. Benim resme karşı sempati ve ilgi kazanmamın başlıca sebeplerinden birisi kendisidir. Ben de ona bir şekilde teşekkür etmek için onun bir portresini yapmak istedim aslında. Tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum. Bir tane seçtiğim bir fotoğrafının fotokopisini çektirdim ve bir süre ona bakmaya başladım. Katmanlar nasıl olsun, sulu boya mı yapayım, akrilik, yağlı boya, o zamana kadar yapabildiğim teknikler ve tek kağıt şablonlar kesiyorum. Daha sonra herhalde çok uzun süre baktığımla mı alakalı bilmiyorum, bir hafta 10 gün devamlı bakıyorum. Bir anda akordeon gibi renkler açıldı ve kapandı böyle yanlamasına. Sonra dedim her renk için bir şablon kullansam nasıl olur deyip elde ne kadar kağıt varsa oluklu karton, gazete kağıdı, renkli mukavva ne bulduysam alelacele birkaç günde bir portre hazırladım. İlk yaptığım resim oydu. Onu hediye ettim. Gel zaman git zaman aradan birkaç ay geçti ve İstanbul'daki ilk sergim için görüşme aşamasındaydık. Görüşme bittikten sonra dedim ben bu arada bir resim daha yaptım. Fotoğrafını gösterdim birkaç tane. Bunlardan daha var mı elinde dediler. Ve ilk sergiye bu sürpriz resimleri de ilave ettim. Ondan sonra bu tekniğin üzerine gitmeye karar verince öylece başlamış oldu. Materyal olarak uzun senelerdir kağıt kullanıyorum. Kağıdı dönüştürüp, kesip, yırtıp farklı yeni formlar oluşturuyorum. Yani bir nevi aslında klasik resimden farkı resim yapacağım yüzeyi kağıtla tasarlıyorum, o katmanları. Daha sonra o katmanları boyayarak elde etmek istediğim resim ortaya çıkıyor. Benim amacım daha çok bir yüzey inşa ederek klasik resim yapabilmeyi görmek. Yani sonuçta motivasyon resim yapıyor olmak. Malzemenin bir albenisine kapılmadan, malzemeyi yüceltmeden, malzemeyi yine araç olarak kullanıp ama malzemenin sonucuna çıkan ürüne daha çok odaklanmayı tercih ediyorum aslında. Yeni bir şeyler, sadece yeni bir şeyler yapmak istiyordum. Ailemden sevdiğim birisinin portresini yaparken ki motivasyonum da buydu. Birisine hediye alırken de öyledir ya, hani çok gözüken bir şey almak istemezsiniz. Tek kalmıştır ya da onu hatırlatır, daha özel bir şey vardır. Resmi yaparken motivasyonum buydu. Ondan sonraki üretimlerimde de genelde bu motivasyonla oldum. Yani en sevdiğim ve en hoşuma giden işimin en son yaptığım iş olmasına özen gösteriyorum aslında. Yeni de çok aslında göreceli bir kavram. Var olanları biraz güncelleyip biraz yemek yapmaya benzetiyorum ben aslında. Yani herkesin bildiği malzemeler var. Herkesin mutfağında olabilecek malzemeler. Üzerine gitmedikten sonra ve onun potansiyeline ulaşmadıktan sonra çok da bir değeri yok. O yüzden devamlı üretmek, çalışmak gerekiyor onu ileri taşımak için.